Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz burslu çantaların yapım aşamalarını anlatacağım. Şimdi başlayalım. Çantamız için 2 milim polyester makrome ipi kullanıyoruz ve 3,5 milim tığla başlıyoruz ve çantamız bittikten sonra sık iğnesini de 2 milim tığla yapıyoruz. Çantamız için gerekli olan bursumuzun uzunluğu ise 23 santim. Çantamız siyah iple örüldüğü için siyah ipte kamerada modelini düzgün gösteremediğim için ben size açık renk iple yapacağım. Şimdi çantamızın başlangıcını tabanıyla yapıyoruz ve tabanını bursumuzun en geniş yeri olan, bakın şu 23 santimlik kısmının şöyle yaklaşık 1,5 santim fazla olacak şekilde zincir çekiyoruz. Başlangıçta kilit zincir çekiyoruz ve daha sonra bursumuzun uzunluğunda zincir çekeceğiz. Çektiğimiz zincirler çok sıkı olmayacak ve bu zincirler bursumuzdan 1,5 santim fazla olacak şekilde çekeceğiz. Ben 48 zincir çektim ve bakın her bir kenarından 1,5 santim yaklaşık fazla olarak çektim. Şimdi 48 artı 3 zincir çekiyorum ve 48. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle zincirlere batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirin sonuna kadar trabzanları yapalım. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Modelimiz 4 tane trabzanın üstüne kuruluyor. Sizin ipiniz kalın olabilir, bursunuz daha küçük olabilir. Bu yaptığınız trabzanlar 4'e bölünebilmeli. Mesela benim 48, bu 44 olur, 40 olur. Bu şekilde 4'e bölünebilecek bir sayıda trabzan yapmanız gerekiyor. Önemli noktamız bu. Şimdi zincir sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Zincir sonuna geldiğimizde bakın bu şekilde 48 tane trabzanımız oldu. Ve tekrar bursumuzu şöyle koyduğumuz zaman bakın şu şekilde, bakın şöyle yaklaşık 1,5 santim fazla olacak şekilde tabanımı oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın döndüğüm şu zincir şu trabzanın yerine geçmiş oluyor ve ben hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Daha sonra aynı şekilde tekrar dönüyorum ve 9 santim oluncaya kadar, şurası 9 santim oluncaya kadar tabanımı yapıyorum. Tabanımız bu şekilde bakın bitti ve 8 sıradan oluşmuş oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra trabzan yaptım ve tabanım bitmiş oldu. Ölçüleri ise bakın 9 santim uzunluğun yüksekliğinde ve 27 santim uzunluğunda bir tabanımız olmuş oldu.
Ve bu şekilde bursumuza da koyduğumuz zaman bakın kenarlarından yaklaşık 1-1,5 santim büyük oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bunun için başlangıçta tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve şu kenarlarda bakın arka kanatlarına batacağız. Yani şöyle tamamını almıyoruz. Arka taraflarına batıyoruz. Şu şekilde batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Benim 8 sıra olduğu için bakın her bir trabzana 2 tane trabzan yaparak 8 sıra olan sayımı ben 16 trabzan olarak tamamlayacağım. Yani her bir trabzana 2 tane trabzan yapmış olacağım. Bakın şunu demek istiyorum. Bakın şu bir trabzan varsayalım. Bunun önce başlangıcına bir tane trabzan yapıyorum. Ve hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar hemen şu trabzana 2 tane trabzan yapıyorum. Ve hemen yanındakine yine bir trabzan yapıyorum. Kenar tabanımın kenarına 16 trabzan yapıyorum. 16 4'e bölünebiliyor ve dolayısıyla ben bu kenarda 4 tane model kurmuş olacağım. Bakın bu şekilde modelimizin başlangıcını yapmış oluyoruz. Şimdi köşe noktasına kadar yapalım. Köşe noktasına geldiğimizde bakın bu şekilde 16 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane trabzanımız oldu. Şimdi tabanımızın uzun kenarları zaten 48 trabzandı. Her bir kenarda 48 tane trabzan yapıyoruz. Ve yine bu kenarda 16 trabzan yapıyoruz. Şu noktaya geldiğimizde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bakın şu zaten bizim zincirimizdi. Bu trabzan 48 trabzanın birincisiydi. Bunun hemen bakın bu şekilde arka noktasına batıyorum ve trabzan yapıyorum. Ve daha sonra bakın şu V şeklinde olan modelimin şu arka noktalarına batarak şurada bir tabanımızda bir iz oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Daha sonra köşemizi yapıyoruz ve uzun kenarımızı da bitiriyoruz. Bu arada bu ilk sırada zorlanmamak için ben 2,5 milim tığ kullanmaya başladım. Diğer modelime başlarken tekrar 3,5 milim tığla örmeye devam edeceğim. Şimdi sıramızı tamamlayalım.
Sıra sonuna geldiğimizde bakın şu başlangıçtaki zincirimizin de tepesine batarak sonuncu trabzanımızı yapıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve modelimize başlıyoruz. Son sırada tabanım bu şekli aldıktan sonra tekrar 3,5 milim tığımı alıyorum ve bu noktada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve ipimi tığıma 2 kere doluyorum. Daha sonra bakın zincirin çıktığı trabzan, çıktığı nokta bu. 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın şu şekilde bakın trabzanın gövdesini bakın şu şekilde tığımı gövdesinin boşluğuna batırıyorum ve buradan ilmeğimi alarak çıkarıyorum ve burada üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar tığıma 2 kere ipimi doluyorum ve hemen yanındaki trabzanın gövdesini bu şekilde alıyorum ve burada tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi tekrar tığımı 2 kere doluyorum ve başlangıçta bıraktığım bakın bu 2 tane trabzanın ilkine tekrar bu şekilde bakın şu şekilde gövdesini tığımı doluyorum ve aynı şekilde burada üçlü trabzan yapıyorum ve tekrar hemen yanındaki bakın şu hemen yanındaki trabzanın gövdesine tekrar batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum ve bakın şuradan şu modelimi kurduğum trabzanın hemen yanından 2 tane bırakıyorum ve üçüncüye tekrar tığımı batırıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum ve hemen yanındakine yine aynı şekilde batırıyorum tığımı ve trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve bıraktığım 2 tane trabzanın üstünü bakın şu şekilde gövdesine batıyorum boşluğuna ve trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu şekilde sepet modelimiz çıkmaya başladı. Modelimiz 4 tane trabzanın üstüne kuruluyor demiştim. Bu yüzden sayımız önemli demiştim. Tekrar tığıma 2 tane ipi doladım. Ve bakın şu 2 taneyi bırakıyorum. 2 taneyi bırakıyorum. Üçüncünün gövdesine batıyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve bıraktığım trabzanların gövdesine batarak sepet modelimi yapıyorum. Ve çantamın kenar noktasındaki 4 tane modeli 3 tanesini yapmış oldum.
Burada zaten 16 tane sık iğne yapmıştım. Son modelimi de yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane sık iğnem kaldı. Burada da tekrar modelimi yapıp uzun kenarın yapımına geçiyorum. Kısa kenarında bakın 1 2 3 4 tane modelimi kurduktan sonra uzun kenarı da aynı şekilde bakın trabzanların başladığı noktadan 2 tane bırakıp 3 ve 4.'ye model kurarak, zaten burada 48 tane trabzan vardı. Buna 12 tane model kuruyorum. Yani şu modellerden 12 tane yapıyorum. Aynı şekilde buraya 4 tane model yapıp şuraya yine 12 tane model kurarak ikinci sırama geçiyorum. Tekrar bakın şurada 2 taneyi bıraktım. Üçüncüden trabzanımı yaptım. Tekrar ipimi iki kere doladım. Ve tekrar geri döndüm. Ve yapmadığım trabzanların tepesine batarak modelimi tamamlıyorum. Son modelimizi de yaptıktan sonra başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bu noktada bakın şöyle ilmek belirleyicilerimizi takalım ve kenarlarda 1 2 3 4 tane ve uzun kenarlarda da 12 tane model olmasına dikkat edelim. Bu şekilde ilmek belirleyicilerle bunu yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve tekrar ipimizi 2 kere doluyoruz ve bakın şu arkada kalan 2 tane trabzanın gövdelerine batıyoruz. Ve hemen yanındakine tekrar batıyoruz ve burada trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar ipimizi 2 kere doluyoruz ve şu geride kalan 2 tane trabzanın tepesine tığımızı arkadan geçiriyoruz ve bu şekilde trabzanın gövdesine doluyoruz. Bakın bu şekilde tığımı geçirdim ve arkadan şöyle çıkararak trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve aynı şekilde tığımı batırıyorum ve hemen yanındaki trabzana tığımı doluyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bakın şu sıradaki trabzanın gövdesine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Tekrar ikinci trabzanımı yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorum. Bakın şu geride bıraktığım 2 tane trabzanı şu arkadan kavrayarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve tekrar şu zincirin tepesine batarak üçüncü sıramıza geçiyoruz.
Bir tane daha yapalım. Trabzanın gövdesine batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Arkadan dolanıyorum ve trabzanın gövdesine batarak sepet modelimi oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldiğimizde tekrar bakın şu zincirin olduğu noktaya batıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve ikinci sıramız bitmiş oluyor. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Ve ipimizi tığa 2 kere doluyoruz. Ve bu sefer bakın şu görünen, bir önceki sırada altta kalan trabzanları almıştık. Şimdi şu üstte görünen trabzanlardan başlıyoruz. Bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ipimizi 2 kere doluyoruz ve hemen yanındaki trabzanın gövdesine doluyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada şu şekilde arkadan aldığımız trabzanları bu sırada ön taraftan alıyoruz. Bakın şu arkadakileri öne çıkarmış oluyoruz. Ve hemen yanındakini tekrar batıyoruz. Ve burada yine trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz ve şu üstte görünen trabzanımızın gövdesine batıyoruz ve burada trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar şu arkada altta kalan, bakın altta kalan trabzanları açığa çıkarıyoruz. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın sepet model iyice çıktı. Şu altta kalanı, bir sıra önce yaptığımız altta kalanı bu sırada üste çıkarıyoruz. Şu üstten aldığımız trabzanları da bu üste çıkardığımızın bakın arkasına saklamış oluyoruz. Bu şekilde şöyle trabzanlar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar yapalım. Bakın şimdi şu üstte görüneni alta saklayacağız. Ve şu altta kalan trabzanları da üste çıkarmış olacağız. Mantığı bu şekilde yaparsak şaşırmadan tüm sırayı tamamlayabiliriz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Tekrar şu noktada ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve diğer sıramıza başlıyoruz. Diğer sıramızda aynı şekilde
şunları açığa çıkarıyoruz ve arkadan alarak şunları bu sefer alta saklamış oluyoruz. Bu şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar yapıyoruz. Ben bu noktadan sonra tekrar siyah çantaya, siyah iple ördüğüm çantaya döneceğim ve oradan devam edip bursunun takımını size göstermeye çalışacağım. Şimdi istediğimiz ölçü oluncaya kadar çantamızı tamamlayalım. Çantamızın son sırasını da bitirmiş olduk. Bu şekilde bakın. Çantayı yaptık. Şimdi bu çantanın tabandan yüksekliğini, ölçüsünü size vermek istiyorum. Bakın şöyle 20 santim. Ve eni de yaklaşık 33 santim. Şimdi kalan birkaç modelimizi de yapıp çantamızın üst sırasına geçelim. Son modeli de yaptıktan sonra son birleştirmemizi de yapıyoruz. Ve şimdi bir üst modele geçiyoruz. Bunun için üst sıramızın bakın şu şekilde ölçtüğümüzde 33 santim gelmişti. Bizim bursumuzdan bakın bayağı bir büyük oldu. Normal kurarken biliyorsunuz bursumuzdan yaklaşık 1-1,5 santim fazla yapmıştık. Ama şu yanları oluştukça çantamız biraz büyüdü. Şimdi bursumuza uygun olsun diye üst kısmını biraz daraltıyoruz. Bunun için bakın şurada trabzanların şu boşlukları var. Bunlara batıyoruz. Ve buralarda sık iğne yapıyoruz. Bu arada tığımızı da 2 numaraya düşürdük. Bakın şöyle. Şimdi burada bakın bir tane var. Bunu yapmıyorum. Ve yanındaki diğer boşluğa batıyorum. Tekrar yanındaki trabzan boşluğuna batıyorum. 1 2 3 dördüncüyü yapmıyorum. Tekrar şu ara geçişteki boşluğa batıyorum. Ve tekrar hemen yanındaki trabzan boşluğuna batıyorum. 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra dördüncüyü yapmayıp beşinciyi atlıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Sıra sonuna geldiğimizde bakın şu başlangıçta yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyoruz ve şöyle ipimizi bekletiyoruz. Bakın biraz daha ağız kısmı, çantamızın ağız kısmı biraz daha küçülmüş oldu. Bu noktada bakın şu şekilde bursumuzu çantamızın içine koyuyoruz. Bu şekilde bursumuzu emaneten yerleştiriyoruz. Bakın benim bursum örgüme göre tam ölçü geldi. Bakın bunu diktiğim zaman herhangi bir zorlanma olmayacak.
Eğer ki sizin çantanız bursunuza biraz daha büyük geldiyse, hani şuralardan biraz böyle arttıysa fazlalık, sık iğnenin ikinci sırasında biraz daha eksiltme yapın. Yine birer tane aralarda atlayarak ikinci sırayı tamamlayın ve sonra tekrar bursunuzu koyarak ölçün. Ama şöyle bir şey var. Diyelim çantanın şu orta noktasında eksiltme yapmadınız. Aynı şekilde diğer tarafında orta noktasında eksiltme yapmayın. Yani nerede eksiltme yapmadıysanız yine karşı tarafta aynı yerde eksiltme yapın ki bursunuz dengede dursun. Çantamızı bursumuza göre ayarladıysak ve ölçülerimiz tam geldiyse sık iğnemizin ikinci sırasını yapıyoruz. Bunun için ilk sırada ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekmiştim ve ikinci sırayı da aynı şekilde tüm sık iğnelerin tepesine batıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bakın, tüm sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. İlmek kaydırmayla birleştirip tekrar bir zincir çekip tekrar bir sıra yapıyoruz. Siz çantanızın yüksekliğini ne kadar istiyorsanız o kadar yükseklikte yapın. Yani şu sık iğnenin boyu, bakın şu iki sıra, yaklaşık 2 sıra bursun içinde kalacak ve görünen kısımda da sık iğnenin biraz olması gerekiyor. Bunun için 5 ya da 6 sıra sık iğne yaparsak yeterli olur. Siz daha fazla istiyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. Bakın, çantamın üst kısmını ben 5 sıra sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. Son birleştirmemi de yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Çantamızın başlangıçtaki eni 33 santimdi ve biraz küçülttükten sonra bakın bu şekilde yaklaşık 30,5-31 santim kadar olmuş oldu. Ve şimdi bursumuzun da yine bir tarafını ölçelim. Bakın, şu ön tarafına gelecek olan kısım, bu da yaklaşık 30 santim, yani 30,5-31 santime yakın. Yani çantamızın üst kısmı da 31 santim, bursumuzun şu uzunluğu da 31 santim. Bu şekilde ayarladıktan sonra çantamızın içine astar dikiyoruz istediğimiz renkte ve şu tabanına, çantamız dik dursun diye, bakın şu tabanına 3 milimlik keçe koyuyoruz. Bakın, şu tabanımızın enini boyunu ayarlayarak şuraya 3 milimlik keçe bu ölçüde kesiyoruz ve çantamızın içinden bu keçeyi yerleştiriyoruz ya da yapıştırıyoruz. Dik edebilirsiniz. Daha sonra çantamızın astarını yapıyoruz ve astarını çantamıza dikiyoruz. Bu kısımlarını göstermeyeceğim. Mavi çanta, kolay çanta yapımı diye kanalımda mavi çanta modelinde astar yapımı var. O astarın aynısını bu çantaya da uygulayabilirsiniz çantanızın ölçülerinde. O yüzden astar videosunu çekmeyeceğim. Astarını taktıktan sonra bursumuzun yapımına geçelim. Çantamızın
Taban kısmını taktıktan sonra içinin astarını yapıyoruz. İçinin astarı da bakın şöyle dikme işlemi bittikten sonra şimdi bursumuzu takalım. Bursumuzu takarken daha iyi görebilmeniz için açık renk olan çantayla bursumuzun takma işlemini yapacağız. Bakın yine astarlamamız bittikten sonra bu şekilde çantamızın köşe noktalarını belirliyoruz ve bursumuzu bu köşe noktaları bursumuzun tam orta noktasına gelecek şekilde bursumuzu çantamızın dışından şöyle yerleştiriyoruz. Bursumuzu yerleştirirken şu köşe noktasının bursumuzun tam orta noktasına gelmesine dikkat ediyoruz ve bu şekilde ucu küt bir makasla bakın şu bursumuzun boşluklarına çantamızı şu şekilde yerleştiriyoruz ve şurada gördüğünüz bakın şu boşluklarından dikiyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz ancak dikerken bu tekrar çıkacaktır. Siz diktikçe sırası gelen yerleri bu şekilde yerleştirip tekrar dikmeye devam edersiniz. Dikme işlemi için de yine çantamızın renginde ipimizi bu şekilde iğneye geçiriyoruz ve çantamızın bakın şu görünmeyen bir noktasından ipimizi geçiriyoruz. Bakın bu şekilde ve şu düğüm kısmını tutuyoruz. Tekrar hemen yanındaki noktadan geçerek öncelikle bu düğümün tekrar kaçmasını önlüyoruz. Daha sonra bakın bursumuzda şurada noktalar var, boşluklar var. Buradan iğnemizi geçiriyoruz. Ve hemen yanındaki boşluktan tekrar iğnemizi geçiriyoruz. Ve çantamızın bakın şu örgü tarafından çıkarıyoruz. Daha sonra makasımızla bu şekilde bursumuzun içine koyuyoruz. Bu şekilde dikme işlemine devam ediyoruz. Örgü kısmına ya da astar kısmına gelmesi önemli değil. Tekrar batırıyoruz ve hemen yanındaki boşluktan çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın şu şekilde hemen yanındaki boşluktan çıkarıyoruz. Ve yine diğer boşluğa batarak ve ön taraftan da yine çantamızın içinden geçirerek dikme işlemini yapıyoruz. Ben bir yandan çekmeye çalışırken bir yandan da dikmeye çalıştığım için zor oluyor ama göründüğü kadar zor değil. Tekrar makasla bu şekilde içine koyuyoruz ve tüm bursumuzu bu şekilde dikiyoruz. Ben siyah çantanın dikimlerini de size hızlı çekimle vermeye çalışacağım. Bunda anlamadığınız noktaları
İnşallah o çantada anlarsınız. Videoyu yavaşlatarak da izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Bursumuzu çantamıza diktikten sonra çantamız bitmiş oldu. Bakın bu şekilde astarını göstermek istiyorum. Ben bu çantanın içine bakın trabzandan cep yapıp diktim. Ve yine diğer çantanın astarını da bu şekilde yaptım. Çantaların hemen ölçülerini vermek istiyorum. Yeşil olan çantamın tabandan yüksekliği yaklaşık 17 santim. Ve yine çantamın eni yaklaşık 31 santim. Siyah olan çantamın tabandan yüksekliği yaklaşık 21 santim. Ve yine eni de yaklaşık 33 santim. Siyah olan çantama 600 gram siyah polyester makrome ipi gitti. Yeşil olan çantama ise 400 gram ip gitti. İp numaralarını da isterseniz açıklamaya yazarım. Ve yine çantanın şu kulp kısmına eğer ipiniz artarsa ipinizin renginde kulp yapabilirsiniz. Ya da hazır kulplardan alabilirsiniz. Zincir kulplardan alabilirsiniz. Ve şu kısımlarına takabilirsiniz. Yine varsa markanız çantanızın uygun gördüğünüz kısmına takabilirsiniz. Dikebilir ya da yapıştırabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.